Merhaba, Sun Moon Tarot YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor, sizinle ilgili düşünceleri ne? Bu doğrultuda açılımlar yapacağım. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için niyetimi de aldıktan sonra ben zaten videoya başlamadan önce belirli niyetleri alıyorum ama videoda da açılımlardan önce sesli bir şekilde de belirtmeyi tercih ediyorum. Bakalım kartlar bu doğrultuda neler gösterecek. Ama açılıma geçmeden önce şu dipnotu da geçmek istiyorum. Belirtmek istiyorum. Zaten çoğunuz artık tarotun ilerleyişini, ne olduğunu bunları biliyorsunuz. Hem çok fazla tarot videosu çeken insan çoğaldı. Bu konuda yanlışıyla doğrusuyla bilgi aktaran bir sürü kişi var. O yüzden az çok çoğunuz bilgi sahibisiniz ama tekrar bazen gözden kaçabildiği için belirtmek istediğim böyle minik birkaç şey var. Hazır düşüncelerine de bakıyorken burada sadece düşünce enerjilerine bakıyoruz bu kişinin. Bu kişinin düşünce dünyasına bakıyoruz. Ya da duygusuna baktığımızda sadece duygu dünyasına bakıyoruz. O yüzden soru doğrultusunda açılımları dinleyin. Bir kişinin size çok değer verdiğini düşünmesi, size o şekilde davrandığı anlamına gelmeyebilir. Belki size hiç öyle davranmayan birisi düşünce dünyasında size değer verebilir. Ya da belki davranıyordur ama siz öyle görmüyorsunuzdur. Herkesin bakış açısı da farklı. Bu şekilde bütünsel soruya göre düşündüğünüzde daha çok yarar elde edersiniz. Tarot bu anlamda zaten dışarıdan bir göz olarak bakabilmek adına bütünsel şekilde merak ettiğiniz şey neyse bu anlamda size en çok yararı sağlayabilir ki kişilerin de tarot okuyucularının da çoğunlukla kendilerine tarot bakamama sebeplerinden birisi bu. Objektif ve dışarıdan göz olarak bakmakta zorlanıyorsunuz çünkü kendinize baktığınızda. Olayın içinde olan birisi olarak gözlemci noktasına gelip yorumlayabilmek gerekiyor çıkan kartları. Ama çok içindeyseniz o duyguların, düşünceleri, bunu yapmak bazen tarot okuyucusu kendisi için yorumlamaya çalıştığında zor olabiliyor. Bu doğrultuda dinleyin videoları da. Soru neyse o doğrultuda. Ben her ay bir de kendi video çekme sistemimden de bahsedeyim. Artık zaten biliyorsunuz ama çoğunuz. Ben her ay bir soru için bir video çekiyorum kolektif için. Çok nadir aynı soruyla ilgili bir ay içerisinde ikinci kez video çekmişimdir ya da çekerim bundan sonraki süreçte. Yani çok nadir denk gelir. Onu demek istiyorum. Düşüncesine baktıktan sonra genelde aradan aşağı yukarı bir ay geçtikten sonra tekrar düşüncesine bakarım. Aynı şekilde duygusu o şekilde. Zaten düşünce, duygu bu videoları arda arda çekmeye çalışıyorum. Bu doğrultuda yine kolektifte bütünsel olarak bakın. Birinin size karşı sadece düşüncelerine göre hareket etmeyin. Bu kişi benimle ilgili böyle düşünüyormuş ama bana gösterdiği ne? Onu da göz önüne alarak ilerlemeye çalışın. Böyle yaptığınızda daha çok yarar elde edersiniz. Kendinizden düşünebilirsiniz. Kendinizden pay biçebilirsiniz. Kendinizden pay biçin. Yani şöyle, birisiyle ilgili her zaman düşündüğünüz gibi mi davranıyorsunuz? Bambaşka şeyler düşünürken bambaşka davranış şekilleri sergileyebilirsiniz. Ortama göre, şartlara göre, olaya göre, kişiye göre. O yüzden böyle çok körü körüne ya da böyle çok düşük bilinçli yaklaşırsanız çok yarar elde edemezsiniz. Yine siz daha çok yarar elde edebilin diye bu açıklamayı yapma gereği duydum. Dediğim gibi zaten çoğunuz artık biliyorsunuz ama içimden yapmak geldi, vardır bir sebebi. Şimdi ben niyetimi de sesli olarak alacağım. Niyetimi de sesli olarak alıyorum. Allah'ın rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sınavsız şekilde, sağlıkla, sıhhatle,
en iyi, en doğru bilgileri kalbinde, ruhunda, enerjisinde tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhamet barındıranlar ve bu dünyada tüm canlılar için, tüm canlılara karşı sevgi, saygı, merhametle yaşayanlar ve yaşamaya çalışanlara niyetle yapacağım açılımlar olacak. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım kartlar neler gösterecek. Allah rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, kolaylıkla, sağlıkla, sıhhatle, sınavsız şekilde korumasıyla hayvanları, köpekleri, kedileri, yavru köpekleri, kuşları, yavru hayvanları, doğayı, ağaçları, çocukları, bebekleri, rahmeti, merhameti, kolaylaştırıcılığı, sevgisi, korumasıyla, güvenle, güvenlikle, sağlıklı, uzun ömürlü, mutlu, huzurlu, güvenlikli, sağlıklı, uzun ömürlü yaşatsın. Amin. Bunu seçiyorum. Evet, şimdi güzel, temiz niyetlerimizi de aldıktan sonra bakalım niyetime uygun kişiler ve enerjiler için kartlar neler gösterecek. Birinci deste ve ikinci deste olarak odaklanıp seçebilirsiniz. İsteyen iki desteği birden dinleyebilir. İsteyen farklı kişiler için farklı desteler seçebilir. Kendinize uyduğu ölçüde videoyu dinleyebilir. Bu doğrultuda yararlanabilirsiniz. Evet, şimdi siz seçin, daha sonra açılımlara geçeceğiz. Birinci desteği seçenlerle başlıyorum. Şöyle koyalım bunu da. Evet, birinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri nedir? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri nedir? Evet, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için.
tarot kartları birazcık büyük olduğu için kullanacağım bir deste açıya sığmayabilir. Açıya sığmazsa da ben yine seçip yorumlarken size gösteririm. Evet, açıya bir bakalım. A gözüküyor, süper. Sadece şurayı biraz ayarlayabiliriz. Evet, gözüküyor bütün kartlar. Bir tık hatta şöyle yapabiliriz. Evet, birinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri ne? Bir bağlılık enerjisi var, belki anlaşmalar, cevaplar, tutku. Devam edelim. Güç, para beşlisi, parası, değnek sekizlisi, kupa kraliçesi. Bu ara kolektif dişiler kupa kraliçesi ve kılıç kraliçesi arasında gidip geliyor gibi görüyorum açıkçası. Bir kahvemden içeyim, devam edeceğim. Kahve yapıyorum, içecek ya da bitki çayı bir şey yapıyorum. Sonra yorumlarken içmeyi unutuyorum. Aziz. Değnek altılısı. Ay, değnek altılısı diyorum, kılıç altılısı. Bazen kartların isimlerini yorumlarken yanlış söyleyebiliyorum ama zaten görüyorsunuz akışla birlikte falan. Bazen ben de sonradan fark ediyorum. Kılıç ikilisi, denge kılıç ikilisi ve burada iki kart hissettim. O yüzden iki tane çektim. Ermiş ve evet, kılıç üçlüsü. Şu anda ben burada bir ayrılık görüyorum. Çok net bir ayrılık görüyorum hem de. Rehberlik, hem rehberlik hem ermiş geldi. Erginlik, yaratıcı, atılım, sabır. Şu kılıç üçlüsü aşağıda kalsın, hadi şöyle yapalım. Gözlemci dedik, gözlemci kartı geldi. Nefes almak, yeniden yaratmak. Karşılaşmalar, yakın. Oracle's Gift ve Seeing Beyond, ötesini görmek. Oracle's Gift de kehanetin hediyesi gibi bir anlamı var burada. Yani daha çok böyle siz onu evrenin hediyesi, enerjilerin hediyesi gibi düşünebilirsiniz. Evet, şimdi bir yudum daha içeyim, başlıyorum yorumlamaya.
Ben burada aklınızdaki kişinin düşünce dünyasında sizi uzun süredir beklettiğini düşündüğünü ve bazı konularda sizinle bir an önce artık iletişime geçme isteği içerisinde olduğunu görüyorum. Bakın burada bir commitment var, anlaşma, sözleşme, burada bir denge enerjisi var. Gerçekten bazılarınız için Aziz'le de geldiğinden dolayı böyle resmi konular, ailevi konular, atılım da aslında adalet kartıdır. Burada bazı konularda karar alıp zincirlerini kırıp sizinle dengelenmek istediği, belki anlaşmalar yapmak istediği bazı noktalar olduğunu görüyorum. Ama burada sadece bunun için mi gelmeyi düşünüyor derseniz hayır. Burada bu kişinin şu kartla da çok yoğun hissettiğim size karşıki değnek sekizlisiyle tutkusu da var. Ben burada bu kişiyi biraz böyle iri yarı cüsseli, hafif kilolu birisi olabilirmiş gibi görüyorum. Öyle bir hissiyat verdi bana. Bazılarınız için böyle iri kemikli birisi olabilir. Bazılarınız için böyle hani yağlı etli birisi olabilir. O hissiyatı aldım. Söylemek istedim almışken. Burada sizi gözetlediğini, sizi uzaktan izlediğini aynı zamanda söylüyor. Aranızda bir şeyleri bakın yeniden oluşturmak istiyor bu kişi. Ve ben burada şunu görüyorum. Ermiş ve kılıç üçlüsü ve sabır. Bir önceki açılımı hatırlarsanız çok fazla sabır enerjisi görüyorum demiştim. Bakın burada da var. Özellikle dişil enerjilerin bazı konularda bu kişiyle ilgili çok fazla acı çekmesi, kılıç üçlüsü ve ermiş. Ben bu ermişi siz olarak gördüğünü görüyorum. Yani sizi yalnız bırakması, bazı acılarla tek başınıza bırakması. Ben burada şunu da hissettim. Belki herkes için geçerli olmayacak olabilir ama burada bakın hamile bir kadın figürü var. Burada da bir kupa kraliçesi var. Akışla birlikte böyle bir şey hissettim. O yüzden söylemek istiyorum. Bazılarınız çocuklarla ilgili durum yaşamış olabilir. Tek başınıza kalmış olabilirsiniz. Bazılarınız hamilelik gibi süreçler yaşamış. Tek başınıza kalmış ve bununla ilgili böyle acı verici deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Çok da derinine gitmek istemiyorum açıkçası bu konunun. Ama böyle hani üstünkörü belirtmek gerekirse belki işte bu kişiden hamile kalıp daha sonra yalnız başınıza bir şeyleri bu süreci ya da yaşamak durumunda kalmış olabilirsiniz. Sizi çok yalnız bırakmış, acılarınızla yalnız bırakmış ve bunun da çok farkında ama şu anda bir noktada açıkçası karar verip sizinle dengelenmek ve sizinle barışmak, bir konuda belki anlaşma yapmak isteği içerisinde olduğunu görüyorum. Burada hem sosyal, iletişimsel mesafeler hem de açıkçası gördüğüm fiziksel mesafeler de söz konusu olabilir. Şu anda kendisi maddiyatla ilgili zorlandığı bir süreç içerisinde olabilir. İş hayatıyla ilgili bir girişim yapıp sonrasında bayağı zorlanmış olabilir. Ben burada size adım atmasında birazcık yaşadığı bu maddi zorlukların da etkisini, yani adım atma isteğinde, adım atma düşüncesinde, iletişim kurma düşüncesinde açıkçası bu yaşadığı maddi zorlukların enerjisini de görüyorum. Kendisi aynı zamanda bir hastalık süreci geçirmiş olabilir. Kendisine böyle bir başka bir kişi bakmak zorunda, kendisiyle bir başka bir kişi ilgilenmek durumunda kalmış olabilir. Sanki şimdi birazcık kendisini toparlamış ve bu haliyle de karşınıza çıkmak istiyor. Ama bakın o kupa kraliçesinin sırtı bu tarafa dönük. Yani bu gelecek kişiye, bu haber göndermek isteyen kişiye görüyorsunuzdur. Biraz bu kartların çizimleri fluumsu ama şöyle göstereyim, bakın yüzü bu tarafa bakıyor. Yani hatta şu duruşu görürsünüz belki. Hani böyle birazcık mağrur bir duruşu var. Hani oralı değilmiş gibi ya da artık sırtını o tarafa dönmüş gibi. Ve burada ermişte de bakın tam kupa kraliçesinin altında ve sabırla geliyor. Kapılar kapalı bakın burada. Yani burada siz zaten bu kişi öyle düşünüyor. Diyor ki beni seven bir kadın vardı ama kapılarını bana kapattı. Çünkü onu acılarıyla yalnız bıraktım. Hani burada aslında bu acıların üstesinden geldiğinizi de düşünüyor bir şekilde kendisi. Ama bu acıların üstesinden tek başınıza gelme durumunuz şu anda onun sizin hayatınıza tekrar girmesiyle ilgili ya da sizin anlaşmanız, dengelenmenizle ilgili bir şeyleri zorlaştırmış.
Yani siz daha güçlenmişsiniz çünkü bu süreçte. Ben burada bazılarınız için belki bunu eşiniz ya da ciddi ilişki yolunda olduğunuz birisi için seçmiş olabilirsiniz. Aziz ve sözleşme enerjisi geldiği için. Bazılarınız için hani işte evli vesaire de olabilirsiniz. Arada bir soğukluk olabilir. Tekrar dengelenme isteği var açıkçası burada. Sizden ayrı geçirdiği süreçte dersini aldığını da söylüyor. Olgunlaştığını da söylüyor. Ben yine bir önceki açılımla çok benzer enerjiler görüyorum açıkçası burada. Aziz ve rehberlik enerjisi geldi. Aziz de insanların hayatında onlara yol gösteren, onlara bir şeyler öğreten kişileri de mentor gibi gözüken kişileri de gösterilen kişileri. Burada ben şunu da hissettim. Sizinle ilgili belki bir psikoloğa ya da böyle akıl danıştığı birileri de olabilir bu kişinin. İşte size gelmeli mi, gelmemeli mi, sizinle ilgili ne yapmalı, hayatıyla ilgili ne yapmalı. Böyle bir süreç de yaşamış olabilir. Sanki burada gelmeden önce yine böyle bir yere danışma isteği içerisinde olduğunu da görüyorum açıkçası sizinle ilgili. Ama Aziz aynı zamanda büyük arkana kartlarının çoğu çok birden fazla anlama sahip ve çok derin anlamları olan kartlardır ki Aziz de öyledir. Ve ben kolektife video çekmeye başlamadan önce böyle denk geldiğim birkaç videoda Aziz kartını gerçekten doğru düzgün yorumlayan kimseye denk gelmedim izlediğim videolar içerisinde. Yok Aziz süreci, yok bilmem ne falan filan. Aziz kartı çok derin ve düzgün yorumlanması gereken kartlardan birisidir ki burada da bakın büyük arkana kartlarından birisi. Tam 4 tane büyük arkana kartı var. Bu kişi uzun süredir hayatınızda etkisini sürdüren, sizin de onun hayatında uzun süredir etkinizi sürdürdüğünüzü düşünen birisi aslında. Büyük arkana kartlarının bu kadar gelmesi sebeplerinden birisi bu burada. Ve burada Aziz kartıyla şunu da görüyorum. Aziz geçmişle ilgili ders alma, olgunlaşma süreçlerini de gösterir aynı zamanda. Biraz önce de dediğim gibi sizinle yaşadıklarından aslında kendisinin de bazı dersler çıkardığını, hani bu yaşananların ona da aslında bir öğretmen gibi, bir rehber gibi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda hani gittiği, danıştığı birisi yoksa bile sizin yaşadıklarınız ona hani hayat dersi gibi sizinle yaşadıkları olmuş burada gördüğüm, ama sizden ayrı geçtiği döneminde çok zorluk yaşadığını görüyorum. Siz de çok zorluk yaşamışsınız ve sanki şimdi gerçekten çok büyük bir karşınıza güçlü çıkarak böyle gerçekten sağlam bir şekilde çıkarak sizinle barışma, sabrettiğiniz süreçle ilgili kendisinin artık bir karar vermek isteme durumu söz konusu. Ama bu kişinin düşüncesine göre sizinle barışmak için, dengelenmek için, bazı konularda uzlaşmak, anlaşmak için gelse bile siz ikilem yaşayabilirsiniz. Onu belki kabul etmeyebilirsiniz. Kapının dışında tutabilirsiniz. Bakın burada 3 tane anahtar var. Ya da şöyle bir şey var ve kılıç üçlüsüyle geldi. Bazılarınız için üçlü ilişki, üçüncü kişiler nedeniyle yolların ayrı düşme durumları söz konusu olmuş olabilir. Acaba bu kişi doğru anahtarla sizin kapınızı açabilecek mi? Bunun endişesini, bunun ikilemini yaşadığını da görüyorum. Yani ne yaparsa sizin hayatınıza tekrar girebilir. Bununla ilgili bakın cevaplar aradığını görüyorum. Burada tutku enerjisi de yoğun kendisinde ama sağlam gelme isteği de var. Ama burada arada geçen bir soğukluk süreci var. Ben burada çok aşktan, çok sevgiden açıkçası bahsedemiyorum ama karşınıza sağlam dersini almış şekilde çıkma isteği, enerjisi bu kişide çok yoğun açıkçası. Bakın burada ergenlikle de geliyor. Yani bir olgunlaşma süreci var gerçekten kendisinin yaşamış olduğu ve burada da bakın co-create diyor. Yani bir şeyleri yeniden oluşturmak, sizinle bir şeyleri yeniden yapılandırmak istediğini görüyorum. Ve bu doğrultuda sizi gerçekten gözetliyor ve yaşadıklarınızı da aslında observer, başta da dediğim gibi dışarıdan bir göz olarak çok kafadan geçirmiş olabilir ve sizinle yakınlaşmak istiyor aslında burada gördüğüm.
Rüyalarında görüyor olabilir. Bazılarınız için şunu da hissettim. Belki sizinle ilgili bu kişi tarot falan ya da astroloji, bu tarz şeylere de danışmış olabilir. Şuradaki Aziz'le de birlikte. Hani Oracle's Gift kartı da bana biraz onu hissettirdi. Yani böyle belki hiç öyle birisi değil diyorsunuz ama arkadaş ortamıydı, bir şeydi, denk gelmiştir. Hani ben burada biraz hani fal şeylerine falan çok birisi değilim, hani yatkın birisi değilim ama ben hani burada şeyi de gördüm, hani hissettirdiği. Belki bir fal bile baktırmış olabilir sizinle ilgili. Seeing Beyond'la, yani üçüncü göz enerjisiyle de geliyor biraz çünkü. Burada bir şeyleri sizinle ilgili tekrar aslında gözden geçirdiğini ve gözden geçirdikten sonra da yaşadığı zorlukların ardından da karşınıza güçlü bir şekilde çıkmak istediğini söylüyor. Parasal konularla ilgili de ben burada şey görmüyorum mesela, sizden yardım isteme gibi bir şey değil. Hani sanki o zor zamanlarını görmeyin isteyen, sizin karşınıza güçlü çıkmak isteyen bir düşünce içerisinde. Biraz bu kişiyi ben gururlu birisi olarak görüyorum. Aslan, boğa çok sabit etki. Gerçi yay sabit burç değil ama aslan ve boğa, ki zaten bakın tam alt alta geldiler. Tılsım enerjisi de çok yoğun olarak geldiği için boğa, başak, oğlak etkisi, aslan, boğa bu burçlarda olabilir. Gördüğüm bir tık yay etkisinde olan birisi olabilir. Dişil enerjilerde de daha çok başak, belki bir tık hava grubu, terazi olabilir burada gördüğüm. Ve e, yengeç, akrep, balık etkisi görüyorum ama burçlara çok takılmayın. Bazen siz yükseleniniz, ay burcunuz ya da kendi burcunuz olmayan bir saraylı kartıyla da çıkabilirsiniz açılımlarda. Bu taşıdığınız enerjiyle doğru orantılı daha çok. Burada aslında kupa kraliçesiyle dişiler için şöyle bir şey söz konusu. Seviyorlar ama sırtlarını dönmüşler. Çünkü burada duygularını tek başlarına yaşamak durumunda kalmışlar bu kişiyle olan hikayede. Ve ben rüyalarında da sizi görebildiği durumları görüyorum. Aynı zamanda rüyalarına da çok giriyor olabilirsiniz onun. Ya da böyle close encounters enerjisiyle böyle bir şeye denk geliyordur, size hatırlatıyor olabilir. Bir şarkı vesaire, dediğim gibi bir önceki açılımla çok benzer enerjiler gördüm açıkçası ama böyle karşınıza sağlam bir şekilde çıkmak, bu şekilde iletişim kurmak, bir yolculuk yapmak, yanınıza gelmek, barışmak, dengelenmek çok fazla istiyor bu kişi. Bakın burada yaratıcı diyor, burada da yeniden yaratmak var. Gerçekten şey hissettim burada, hani yani göstermek istediği, davranışsal olarak yapmak istediği bir şeyler var bu kişinin sizin için. Barışmanız, dengelenmeniz doğrultusunda. O da çok dersler almış, o da çok olgunlaşmış, yani düşünceleri sizinle ilgili. Bu şekilde, evet, birinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz. Bakın burada da güvercinler var. Kuşlar var. Ama bakın ikisi birbiriyle konuşuyorken birisi bu tarafta kalmış. Dediğim gibi üçlü ilişki ya da üçüncü kişiler, üçüncü durumlar nedeniyle de siz bu kişiden ayrı düşmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Özellikle dişiler. Eriler de olabilir. Kendinize göre dinleyin. İzleyen çoğunluk dişil enerji olduğu için kolektifte, kartlarda kolektif açılımları bu doğrultuda gösteriyor. Evet, şimdi ikinci desteğe devam ediyoruz. Aslında burası güzeldi. Karşınıza sağlam çıkmak istediğini söylüyor düşünce dünyasında. Bunu çok kafasında çevirdiğini görüyorum. Aranızda böyle uzun bir iletişimsizlik
süreci olsa da yani böyle lay lay lom çıkmak isteyen bir enerjisi yok açıkçası. Evet, ikinci desteğiyle şimdi devam ediyoruz. İkinci desteği seçenler. Niyetime uygun kişiler ve enerjiler için aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri nedir? İki tane geldi, gelsin. Evet. Kartları seçtim. Açığa da bakalım. Evet, daha iyi. Evet, ikinci desteği seçenler, niyetime uygun kişiler ve enerjiler için bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Yine aynı yerde passion, tutku enerjisi geldi. Strength, güç, yeni başlangıçlar ve tutku enerjisi var. Burada çok güçlü bir çekim duyma enerjisini görüyorum. Sizi biraz anaç buluyor olabilir. Dokunma isteme enerjisi hissettim. Devam edelim bakalım. Bir kupa kralı. Duygular şelale demek istedim. Kupa kralını görünce şurada. Şu şekilde. Direkt düz mantık.
Kılıç beşlisi. İki eril enerji var. Para kralı. Kılıç kralı, üç eril enerji. Allah Allah. Burada iki ihtimal var. Yani bunlar durumları da anlatıyor olabilir burada. Yine kişilerle bağlantılı olarak. Şimdi yorumlayacağım detaylı olarak. Kılıç dokuzlusu. Burada başka kişileri kafasına çok takıyor bu kişi sizinle ilgili. Rakip gördüğü kişiler var gerçekten. Hem kılıç beşlisi hem değnek beşlisi geldi. Denge kartı yine geldi. Para dörtlüsü. Çok ketum ama düşünce dünyası da bir dünya. Yani 1000 tane şey dolaşıyor kafasında. Dediğim anda bakın tam 1000 tane şey dolaşıyor kafasında dediğim anda gelen, yani kartın anlamını bilmeseniz de çizimden zaten tam şu ifade kupa yedilisi gerçekten kafada çok fazla durumu çeviren, döndüren, bakın burada da böyle girdap gibi bir enerjisi var. Bu kişi belki böyle biraz yani hayalci ya da kafasında kurduğu şeylere inanan birisi de olabilir. Tembellik, olgunluk. Bakın tam yine aynı yerde kafada 1000 tane düşünce dedim. Kafasının içini görüyor musunuz? Karman çorman. Geçmişte yaşamak enerjisiyle. By the book. Exchanging gifts to the sea. Firepower. Shining Pearl, Sacred Reverence. Wish upon a Star. Bir kere bu kişi sizi çok istiyor ama bazılarınızın hayatında başka bir eril enerji olabilir. Bu eril enerjiyi kendisine rakip olarak gören birisi. Bazılarınız için bu kişinin iş dünyası çok karışık olabilir. Başkalarıyla iş yapmış ve batırmış olabilir. Ya da birileri tarafından tabiri caizse kazık yemiş olabilir, açık konuşmak gerekirse. Ve bu durumla ilgili şimdi belki sizin karşınıza nasıl çıkacak, nasıl edecek, ne yapacak bilemediği bir süreç içerisinde olduğunu görüyorum. Belki diyor ki sen zaten beni zamanında uyarmıştın, o kişilere güvenme, o kişilerle iş yapma diye. Ama ben seni dinlemedim. Burada gördüğüm ihtimallerden birisi bu. Hani şimdi ben bu durumu maddi olarak da bir sıkıntı yaşamış olabilir ama çok maddi kayıp yaşadığını görmüyorum. Sadece belki adli süreçlerle ilgili. By the Book'da biraz açıkçası yaşam şartlarının daha gelenek göreneksel olma. Bakın hani işte anne babası neyse çocuğun da öyle olması, onun çocuğunun da öyle olması gibi bir durumu aslında. Daha böyle hani toplum normlarına ve kurallarına göre yaşamayı anlatan bir kart. Ben burada şunu gördüm. Sizi değil başkalarını dinlemiş ve izlemiş sanki. Bu nedenle de özellikle resmi konularda, iş konularında bir neyi nasıl yapacağını bilemediği bir süreç içerisinde. Kısa yollardan bir şeyleri elde etmeye çalışmış olabilir. Ve ben burada sizin yardımınızı isteme enerjisi içerisinde görüyorum. Yani sizin yardımınızı istiyor ama gelip de nasıl söyleyeceğini bilemiyor sanki. Bunu nasıl söyleyebilir? Size bunu nasıl açabilir? Bununla ilgili bir kafa karışıklığı yaşadığını görüyorum. Kendisini de çok suçladığını görüyorum. Birinci ihtimal burada açıkçası akışla birlikte gördüğüm bu. İkinci ihtimal de şu, bir kere sizinle iletişim kurmayı çok istiyor çünkü ona maddi olarak da, manevi olarak da, ki ben öncelik biraz maddi olarak da görüyorum, yardım sağlayabilecek, bakın el uzatabilecek birisi olduğunuzu düşünüyor. Ama burada size söylerse belki siz diyeceksiniz ki ben sana zaten geçmişte demiştim, geçmişte seni uyarmıştım. Belki size söylerse siz de panik yapabilirsiniz bir şeyleri. Bununla ilgili
şu anda birazcık daha beklediğini görüyorum. Kendi hayatında özellikle eril figürlerle, otorite figürleriyle, iş yaptığı kişilerle, belki bu bir avukat olabilir, resmi yerde çalışan birisi olabilir, Kılıç Kralı da geldiği için. Özellikle eriller arasında bir savaş var sanki. Burada gördüğüm bir anlaşmazlık var. Ama dışarıya da bunu göstermez. Para dörtlüsü geldi çünkü. Yani kendi içinde, kendi hayatında yaşayıp son raddeye kadar bekleyip, tembellik de bunu anlatır bakın. Bekliyor bekliyor ama arkasında oturduğu dünya yıkılıyor. Haberi yok hani ertelemekten. Burada birazcık böyle bir enerji görüyorum ve güven ve kılıç beşlisi geldi. Gerçekten yanlış kişilere güvenmiş bu kişi. Ve şimdi bir şekilde tekrar sizinle bağlantı kurarak, işte maddi belki bir şeyler sizden talep ederek, destek isteyerek, akıl isteyerek, yakınlık kurarak bir şeyleri atlatma isteği enerjisi içerisinde ya da sahip olduğu işte parasal durumları, otoriteyi, mal varlığını koruma isteğinin sizden yardım istemekten geçtiğini düşünüyor özellikle eriller. Böyle bir enerji görüyorum ilk ihtimal. İkinci ihtimal, burada dişilerin hayatında bir başka kişi olabilir. Bu kişi resmi bağlantıda da olduğunuz, hatta burada hayatınızda olan kişi parasal olarak da güçlü, belki resmi yerlerde çalışan, işte belki Kılıç Kralı ile asker olur, öğretmen olur, üniformalı işler olur ya da kendi işinin patronu olabilir. Böyle kurduğu sanki bir şey var, böyle bir dünya var ayaklarını yere sağlam bastıran. Bir tarafta da duyguları olan o var size ve bu kişinin hayatınızdaki bu eril enerjiyle kendi içerisinde bir savaş verdiğini görüyorum ve bakın suya atıldığını düşünüyor diğer eril enerji tarafından. Yani siz sanki bu eril enerjiylesiniz. Yani bu daha güçlü olan, belki daha güçlü gözüken ve kendi içinde bunu kıskandığını, bu kişiyle kendisini kıyasladığını, çok fazla kafasında bu durumları çevirdiğini düşündüğünü ve birazcık kompleks yaptığını görüyorum açıkçası. Ama dışarıdan hiç öyle yapmıyormuş gibi gözükebilir. Bu kişiyle kavgalı olabilirsiniz. Bu kişi size tavırlı olabilir. Belki neden tavırlı, neden böyle diye sorguluyorsanız hayatınızdaki bir eril enerjiyi kıskanmasından ve kendisiyle bu eril enerjiyi kıyaslamasından kaynaklı olabilir. Bazılarınız için açık ve seçik bir kavga, bir çekişme durumu bile karşı karşıya gelip yaşamış olabilirler. Hayatınızda bir eril enerji varsa bayağı bu iki kişi karşı karşıya gelip tartışmış falan da olabilirler. Hani böyle bir çekişme içerisine girmiş olabilirler ve burada sanki sizin hayatınızdaki kişinin onu alt ettiğini düşünüyor. O kendisini hayatınızdaki bu eril enerjinin saf dışı bıraktığını düşünüyor. Ama bu kişi diyor ki ben seni seven kişiyim. Belki benim o kadar param yok. Belki ben sana o kadar işte maddi olarak bir şeyler sunan birisi değilim şu an ama benim de duygularım var. Ama ben saf dışı edildim diğer kişi tarafından diyen bir enerji içerisinde. Eğer diyorsanız ki benim hayatımdaki kişiyle bu kişinin karşı karşıya gelmesi imkansız, burada sizin bu kişiyi seçmenizi saf dışı bırakılmak olarak düşünüyor olabilir kendisi. Burada da bakın seçim yapmaya çalışan bir kadın var aynı zamanda, çünkü gördüğüm olgunluk da biraz tılsım dokuzlusu enerjisidir. Yine burada bir kere dişileri maddi olarak çok hani yerli yerinde hayatları olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir şekilde güveniyorlar. Ve burada birazcık bu dişilerin hayatlarındaki bu eril enerjiye de güvendiklerini, sırtlarını dayadıklarını düşünüyorlar. Ama sanki bu kişiye göre şöyle bir durum var. O sana maddi imkan sağlıyor, belki güzel bir hayat sağlıyor ama seni mutlu edemiyor. Sen yine o yatakta yalnızsın. Sen yine duygusal olarak yalnızsın, bunalımdasın. Senin karşında seni sevecek, duygusal olarak seni besleyecek aslında ben varım ama bu kişinin sana sunduğu fırsatları bırakamadığın için beni de seçmiyorsun dediği bazı noktalar var. Bu yüzden kendi kendine sanki sizinle ilgili bir şeyleri inata bindirmiş. Yeni başlangıçlar yapmak istiyor burada gördüğüm, ama içinde gurur yaptığı bir şeyler de var.
Bazılarınız için bu kişiyle arada görüşüyor olabilirsiniz. Tutku enerjisi geldiği için arada tutkusal bir şeyler paylaşıyor olabilirsiniz. Ben burada şunu da hissettim. Bu kişi gelip de ben senin hayatındaki şu kişiyi kıskanıyorum diyecek birisi değil. Şakacılık ve tembellikle geldiği için hani hiç umurunda değilmiş gibi gösteriyor olabilir. Hiç takmıyormuş hayatınızdaki diğer kişiyi gibi gösteriyor olabilir. Ama içten içe gerçekten rakip olarak görme, kendisini kıyaslama ve kompleks yapma durumları söz konusu. Bazılarınız için arada tutkusal şeyler yaşanmış da olabilir bu kişiyle gördüğüm. Bunu da görüyorum çünkü ve sanki bazılarınız için şu da olabilir. Sadece tutkusal bir şey yaşamak için şakacılıkla ya da çok ciddi olmayan bir ilişki yaşamak istiyormuş gibi kendisini göstermiş olabilir ama aslında öyle değil yani. Düşünce dünyası sizinle ilgili oldukça bayağı sizin de gördüğünüz gibi karışık bu kişinin. Ben burada şunu da görüyorum. Sanki bazılarınız için hayatınızda şöyle bir düşüncesi de var bu eril enerjinin. Ben burada maddiyatı çok iyi konumda olan birisini görmüyorum. Ya da öyleyse bile hayatınızdaki kişiyi ve onun hayatınızdaki kişinin size sunduğu imkanları çok daha fazla gören birisi kendisine göre. Burada biraz şunu da gördüm açıkçası. Sanki diyor ki onun sana, ya bu belki bazılarınız için, yani benim için de söylemesi çoğu şeye hoş değil ama ben aradan kendi düşüncelerimi çıkararak yorumluyorum. İlk hissettiğim ihtimali zaten söyledim ikinci destede. Kendinize göre dinleyin, uymuyorsa takılmayın. Burada şunu da gördüm. O adamın sana sunduğu maddi imkanları gel benimle yaşa durumu da var. Dediğim gibi çok ciddi gözükmeyen tarafları da var. Hani hareket olarak belki hani hiç gururlu değilmiş gibi gözüktüğü durumlar olabilir. Sizi birazcık zor durumda bırakan ya da geçmişte onunla yaşadıklarınız nedeniyle bazılarınız belki eşinizin parasını, eşinizin işte size eş diyorum, nedense eş demek istedim. Kılıç kralı da geldiği için ya da ciddi ilişki yaşadığınız hayatınızda ya da olan partnerinizin size sunduğu maddi imkanları bu kişiyle flört ederek, tutkusal bir şeyler yaşayarak paylaşmış olabilirsiniz. Yani size başkasının sunduğu şeyi başkasıyla paylaşma durumu var burada birazcık. Özellikle dişilerin, diyelim ki bir dişinin hayatında, şimdi üçlü ilişkilerde durum karışıyor biraz. Şimdi dişilerin hayatında ben zaten görüyorsunuz 3 tane bir kere saraylı eril enerji kartı var. Dişilerin hayatında burada 2 kişi olabilir hissettiğim diğer olasılık. Şimdi birisi zaten onlara hani birisi resmi makamlara sahip, maddi olarak ayakları yere sağlam basan ve bu kişinin kompleks yapmasına sebep olan birisi. Çok böyle karşısına çıkmaya yeltenemediği, hatta bu eril enerjinin bu kupa kralını küçümseme durumları falan da söz konusu burada açıkçası gördüğüm. Eğer böyle bir durum yoksa, benim hayatımda 2 eril enerji yok diyorsanız, bu kişinin iş hayatında yaşadığı bir şey olabilir bu. Ya da kendi iş yaptığı kişilerle, resmi işte avukatı olabilir, patronu olabilir. Bunlarla yaşadığı bir münakaşa olabilir. Başlangıçta birinci ihtimali söyledim. O yüzden kendinize göre dinleyin. İkinci ihtimalde eğer hayatınızda dişli enerjilerin hayatlarında 2 erkek durumu varsa, burada bu kadının sanki diğer erkeğin ona sunduğu maddi imkanları da diğer erkekle paylaşma durumu var açıkçası. Tembellikle geliyor çünkü. Ve kaybetmek istemiyor ona sunduğunuz imkanları. Siz aslında, ben burada şunu görmüyorum açıkçası. Bu paranın hepsi bu dişli enerjinin değil. Bazısı sırtını yasladığı o eril enerjiden geliyor. Burada gözüken enerji bu. Ve hani şey var, onu kaybetmek istememe durumu da var. Belki kıskandığını söylese, bir şeyleri kompleks yaptığını söylese, burada bu dişli enerjinin ona sunduğu ya da sunabileceği imkanlardan da şey yapabilir, kendisini alıkoyabilir. Bakın burada hepsine bir kasa, sandık gibi bir şey var, onun içine hapsetmek isteme durumu var. Kendi içinde böyle kıskanma durumlarını yaşayıp
Dışarıdan böyle şakaya vermeler, umurunda değilmiş gibi gözükmeler. Biz tutkumuza bakalım, biz işte ben menfaatime bakayım, ben senin bana sağlayacağın imkanlara bakayım kafasında olan birisi. Ve ben burada bu eril enerjinin maddi olarak dişil enerjilerden çok fazla şey isteme durumunu görüyorum. Ve exchanging gifts enerjisiyle de geldiği için bu hayattaki alma verme dengesini de gösterir. Ben biraz şunu da hissettim. Hani ondan al bana ver durumu gibi bir şey var burada açıkçası. Ay ay. Ya bu şekilde akışla ilerlemek isteyen bir durum içerisinde. Bir kere sizinle ilişki yaşamayı sürdürmeyi çok istiyor bu kişi. Burada gördüğüm. Ve dediğim gibi burada gelenek göreneklere göre yaşanan bir ilişki durumu olabilir. Dişil enerjilerin özellikle. Bir de bu kişiyle böyle sevgi alışverişi, tutku alışverişi, para alışverişi yaptığı bir ilişki olabilir bazılarınız için. İki ihtimal var dediğim gibi. Eğer yok ben işte hayatımda sadece o adam var, başka adam yok diyorsanız bu kişi düşünce dünyasında başka yerlerle bir savaş halinde ve bu durumla ilgili sizden yardım istemeyi düşünüyor. Maddi ya da manevi. Burada gördüm ama bir şeyleri gurur da yapıyor olabilir ve zamanında harekete geçmemiş. Zamanında sizi de dinlememiş. O yüzden birazcık da açıkçası erteleme durumu, biraz ketumluk çalıştırma durumu var. İkinci ihtimalde bu kişi sizin hayatınızda, işte bu hayatınızda bir başka kişi olma ihtimali, eril enerji olma ihtimali. İki eril bir dişil gibi düşünün burayı. Hatta bazılarınız için 3 eril bir dişil olabilir. Burada gördüğüm asıl maddi imkan sağlayan, işte resmi işi olan kişiyi kendisine rakip olarak görmek, kıskanma ama dışarıdan umurunda bile değil ya ben senin verdiğinle gittiği yere kadar gidiyor gibi gözükmesi ama arka planda bir şeyleri çok kompleks yapması. Ben biraz şunu da gördüm açıkçası. Sanki bu eril enerjiyle bir savaş var zihin dünyasında ve ben burada bu senaryo için pek iyi şeyler görmüyorum. Yani şöyle bir durum var. Nasıl desem ki? Yani bu kadına sağladığı imkanı ben yiyorum. O kadınla da birlikteliğime bakıyorum. Hani o da orada benden üstün olduğunu düşünsün ya da dışarıdan öyle gözüküyor olabilir. Ama kendince sanki böyle bir şey yaparak böyle bir üstünlük şey var. Erkekler arasında böyle bir durum olur mu bilmiyorum ama burada gördüğüm ikinci senaryo bu doğrultuda. Uymuyorsa çok takılmayın dediğim gibi. Bu şekilde geliyor. Yani tembellik yapıp para dörtlüsüyle sahip olduklarını bırakmak istemeden hala da almak istiyor bu kadından. Ve yakınlaşma isteğiyle var bu. Ve ben burada şunu gördüm. Dişil enerjiler artık diyor ki sanki elimi verdim, kolumu kaptırdım gibi bir durum var dişil enerjilerde. Ve vermezse, belki daha fazlasını vermezse, duygu olarak, tutku olarak, para olarak, maddiyat olarak birazcık başlarının derde girebileceğini de düşünüyor olabilir dişil enerjiler. Evet, ikinci deste bu şekilde geldi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. Ama kesinlikle tutkusal anlamda bir yakınlaşma isteği çok yoğun olarak var. Bu kişi sizden besleniyor. Çünkü ve hayatınızdaki ikinci senaryoya göre söylüyorum hala. Hayatınızdaki diğer dişil enerjiyi, eril enerjiyi kendisine rakip olarak görüp bir şekilde onu bu şekilde aldattığını, alt ettiğini düşünüyor. Zaten aldatma var da alt ettiğini düşünüyor. Yani ben senin hem elindeki kadını alıyorum hem de senin o kadına sunduğun maddi imkanlardan yararlanıyorum diyor. Ama bu kadın bakın endişeli.
Ve ben dişil enerjilerde zamanında yani biraz geç dank etmiş sanki dişil enerjilere bir şeyler. Zamanında çok gözü kapalı güvenmişler bu kişiye. Zaten ciddi ilişki düşünmüyor hani gibi. Sizinle ilişkisini sürdürmeyi çok istiyor ama. Dediğim gibi çünkü onu besliyorsunuz. Bakın burada da meyveler var. Sanki diyor ki artık beni yine beslemenin zamanı geldi. Hadi gel beni besle. Maddi, manevi veya tutkusal olarak. Ay, evet bu şekilde geldi ama kendi dünyasında çok kıskanç, çok böyle kompleksli, hırslı birisi olarak gözüküyor. Onu besleyen, dengeye getiren sizsiniz ama burada alma verme dengesiyle ilgili de sıkıntılı bir durum var çünkü tembellikle geliyor. Bir de ben şunu da gördüm. Eğer dişilerin hayatında iki eril enerji varsa şu para kralı ve kılıç kralı olarak gözüken o hani güçlü figür, belki maddiyatı yerinde figürde de bir tembellik çalıştırma var. Bu kişi de dişil enerjiye sanki çok değer vermiyor gibi. Yani sanki diyor ki ben işte imkanlarını sağlıyorum. Gözükür de işte Bay'da bu kitabına göre evliyiz ya da kitabına göre işte topluma göre bir ilişki var ortada. Ama bakın o dişil enerji yalnız. Hani duygusal olarak beslemiyor bu dişil enerjiyi o kişide. Yani bu erilin de çalıştırdığı bir tembellik var. Bu eril zannediyor ki ben maddi olarak güçlüyüm. Bu kadın da benim yanımda. O yüzden ben onu zaten başka erilleri zaten hani baştan yenmiş konumdayım. Hani hiç karşımda bile duramazlar. Çok şey istiyor ama yani bu özellikle şu kupa kralını ben dişillerden çok şey isteyen bir enerjide görüyorum. Kupa yedilisiyle de. Yani o da benim olsun, o da benim olsun. Tutku da benim olsun, sevgin de benim olsun, maddiyatın da benim olsun. Enerjisi söz konusu bu kişide. Evet dediğim gibi ikinci deste bu şekildeydi. Uyumlandığınız ölçüde abone olabilir, beğenerek destek olabilirsiniz. İsteyen diğer desteleri dinleyebilir. Özel açılımlarla ilgili her videonun altında iletişim adresleri mevcut. Instagram, DM ve mail aracılığıyla özel açılımlarla ilgili iletişime geçip bilgi alabilirsiniz. Açılımlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.